Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, balkonuma ve güzel sardunyalarıma hoş geldiniz. Bugün bahar geldiği için sizlere nasıl bu güzellikleri böyle bol tomurcuklu ve bol çiçekli yapacağız. Onları söylemek istiyorum size arkadaşlar. Bu gördüğünüz güzellikler benim kendi emeğimin karşılıkları. Kendim ekmiştim daldan, kendim ürettiklerim. Diğer videolarımda izlerseniz zaten görürsünüz. Şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Ve bol tomurcuklu nasıl yapıyoruz? Bunları şimdi artık yani bol tomurcuk olup açma zamanları arkadaşlar. Hatta size de tomurcuklarını da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Hem de o kadar güzel ve bol bol iri iri tomurcukları var. Göreceksiniz arkadaşlar, çok güzeller. Bakın hele bu sakız sardunyamın güzelliği, bakın rengine, bakın ve bunun üstündeki şeyi bir göreceksiniz. Tomurcukları bir görün arkadaşlar. Belki 20'den fazla tomurcuk var arkadaşlar. Bakın bunlar hep benim kendi emeklerimin karşılığı. Böyle hani pazardan alıp getirmedim sizin önünüze. Bakın şu tomurcuklara bakın, 20'den fazla tomurcuk var. Sadece bunda değil. Bahçede o kadar çok çiçeğim var ki onların hepsini tabii getiremedim ben. Havada bir yağmur, bir güzel de yağmur yağdı üstlerine. Çok da güzel oldular. Çok da bakımlı. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şunun güzelliğine. Çok tatlı, çok güzel rengi var. Bunun da tomurcukları var arkadaşlar. Şimdi göremiyorum. Evet bakın bakın. Bakın şurada. Bakın. Çok çok bol. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Çok da güzel. Bakın bunun da var. Şu arkada gördüğünüzün de var. Hepsinin üstünde bol tomurcuk var. Bunlar bol tomurcuklu nasıl oluyor? Şimdi de onların tomurcuklanma zamanları, bir de açıp bizleri güldürecekler çiçeklerinle. Şimdi sizlere bir şey önerim var. Ben bunları nasıl böyle bol tomurcuklu yaptım? Bakın şurada da var. Bir de iri tomurcuk çıkarıyorlar arkadaşlar. Bakın çok iri tomurcuk çıkarıyorlar. Bakın onun rengine. Aslında ateş kırmızısı da, belki telefondan biraz hata çıkabilir. Ben onlara işte 15-20 gün önce şöyle şununla şöyle 1 litre suya dinlenmiş, şöyle 1 litre suya dinlenmiş 1 litre suya 1 yemek kaşığı kabartma tozu arkadaşlar. Bu kabartma tozunun o kadar çok faydasını görüyorum ki. Daha önce de yapmıştım. Diğer videolarımı izlerseniz bunlara yapmıştım. Diğer başka çiçeklerime yapmıştım. Bakın yaptıklarımın karşılığını görüyorsunuz. Bu bir açsa her yerleri kıpkırmızı olacak. Her dalında 2-3 tane şey var. Belki 20-25 taneden fazla tomurcuk var arkadaşlar. Hemen 1 yemek kaşığı kabartma tozu. Bu kabartma tozu kökleri canlandırıp bunların çok fazla böyle tomurcuklu olmasını sağlıyor. Hemen şöyle 1 yemek kaşığı katıyorsunuz. Ben daha önce yaptığım için sizlere de tavsiye ediyorum. Bol bol böyle bunu yapın. Sadece yılda bir kez yalnız arkadaşlar. Yılda bir kez. Sürekli denemeyin. Zaten bu devamı geliyor. Bu kabartma tozunu kökler hapsediyor arkadaşlar. O kökleri kabarıyor. Köklerini uyararak daha bol tomurcuklu, iri tomurcuklu ve çok da güzel çiçekli olmasını sağlıyor. Tomurcukları yok diyenler, yaprakları sarardı diyenler, yaprakların sararmalarını gideriyor. Yemyeşil yapıyor yaprakları. Bol kök veriyor. Kökleri sağlıklı yapıyor. Deneyin. Benim diğer videolarımı izlerseniz orada göreceksiniz. Ben şimdi döktüğüm için dökmüyorum arkadaşlar. Daha önce de döktüm. Zaten yağmur da ıslamış onları. Ben sonradan tekrar başka çiçeklerime, dökmediğim çiçeklerime yapacağım. Eğer döktüyseniz çiçeklerini sadece yılda bir kez, bahar ayında. Mesela bu aylarda Nisan dedi mi başlayın yapmaya. Çok güzel tomurcuk veriyor arkadaşlar. Öyle deneyin, siz de göreceksiniz. Bir de bakın
Ben bir güzellikten aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Kırmızı. Bakın Teddy'den aldım bunu. Çok da güzel bodur bir sardunya arkadaşlar. 50 liradan aldım. Gene dayanamadım. Hadi alayım dedim. Büyüdükçe ben buna koparıp tekrar çoğaltırım dallarından sonbaharda falan diye. Onu da sizlerle böyle paylaşmak istedim. Hem de ekimini yapacağım. Nasıl ekimi, nereye, hangi toprağa yapacağım size de göstereyim arkadaşlar. Bakın toprağım. İçinde bu beyazlar ne? Yumurta kabukları. Hiç atmayın. Yumurta kabuklarının hepsini kış boyunca topladım arkadaşlar onları. Onları fırınlattık. Ondan sonra da blenderdan geçirdim. Böyle bu hale aldım. İçinde tarçın da var. Kahve de var. Tarçın, kahve katın hastalanmasın diye. Kahvede kökleri uyararak onları güçlendiriyor arkadaşlar. Şimdi onun da ekimini yapacağım. Toprağıma da bakar mısınız? Kestane toprağı. Bakın toprağım çok güzel. Buldum artık, geliyor baharda kestane toprakları. Bakın çok güzel, yumuşak ve çok besili bir toprak. Pazara getiriyor kadınlar. Onlardan alıyorum. Böyle de yaparsanız bu kök kısmına koyun. Yumurta kabuklarından koyun. Yalnız fırınlatın kabuklarınızı. Fırınlatmadan yapmayın. Şöyle ben hiç incitmeden bunu değiştirmek istiyordum. Çünkü altına hep böyle kökleri gelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle koyu vereceğim. Hemen şöyle. Çünkü yeri artık darlaşmış ve buna bir de ekerken diplerinde hormon bezi olup olmadığına bakın arkadaşlar. Bak ben bakıyorum. Bakın hormon bezi var. Bakın. Onu da söylemek istedim size. Bakar mısınız, hormon bezi var. Bunu usulacık alın. Şöyle hormon bezi eğer kalırsa kökleri sıkarak büyümesini engeller ve çiçeğin ölmesini sağlıyor arkadaşlar. Ölmemesi için çiçeğiniz, bunu şöyle usulacık alıyoruz. Bakın aldım ben, hemen onu atacağım. Şöyle ektim. Ona çok dikkat edin. Hormon bezini almadan asla ekmeyin. Böyle aldım hormon bezini. Şimdi rahatlıkla ekebiliriz. Eğer ona bakmazsanız bu hormon bezi onun ölümüne sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi ekiyoruz. İçine yumurta kabuğu, tarçın, kahve, ben her çiçeklerime böyle katıyorum. Ve bunları daha çok besliyor. Toprağınız da kaliteli olsun. Mesela aldığınız market toprakları da ne kadar olsa ben aldım en iyi toprak demeyin. Eve gelince mutlaka çiçek ekerken onu besleyin arkadaşlar. Yani yumurta kabuğuyla her şeyle besleyip böyle onları ekin. Bunu da görünce dayanamadım. Bu da bodur olduğu için ve de gerçekten de bayağı uygun fiyata aldım. 50 liraya arkadaşlar. Ekimini de gerçekleştirdik. Bol bol da çiçekli olsun inşallah. Zaten tomurcukları da var üstünde, bakın. Bakın tomurcukları da var. Çok da güzel. Hormon bezini de aldık. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.